Bir sektör kontrolden çıktığında iki tür insan ortaya çıkar. İlk grup kaostan kaçmaya başlar. İkinci grup ise kaosu yönetmeye. 1870'li yıllarına gelindiğinde Amerika'nın petrol sektörü tam da böyle bir noktadaydı. Her sabah yeni bir şirket kuruluyor, her akşam başka bir şirket batıyordu. Fiyatlar birkaç hafta içinde yarıya düşebiliyordu. Ardından yeniden iki katına çıkabiliyordu. Ve kimse yarının ne getireceğini bilmiyordu. Evet, petrol bulunmuştu ama sektör hala emekliyordu ve tarih bize şunu defalarca gösterir. Bir gün kendi düzenini kuracak birini doğurur. Rockefeller tam da böyle bir dönemde harekete geçti. Artık fırsatı görmüyordu. Fırsatın ta kendisini inşa etmeye başlıyordu. 1870 yılında kurulan Standard Oil, İlk bakışta sıradan bir şirket gibi görünüyordu. Ne dünyanın en büyük sermayesine sahipti, ne de en eski petrol firmasıydı. Hatta birçok rakibi ondan daha büyük görünüyordu. Ama onların göremediği bir fark vardı. Çoğu şirket petrol satıyordu. Rockefeller ise süreç yönetiyordu. Bir varil petrolün kuyudan çıkıp müşterinin lambasına ulaşana kadar geçtiği her aşamayı tek tek analiz ediyordu. Hangi rafineri daha verimli? Hangi taşıma hattı daha ucuz? Hangi varil daha uzun ömürlü? Nerede israf ediliyordu? Ve bu sorular Standard Oil'in gerçek sermayesiydi. Çünkü Rockefeller'ın en büyük yatırımı petrol değil, bilgiydi. Rakipleri yeni kuyular satın alırken Rockefeller muhasebe kayıtlarını satın alıyordu. Çünkü rakamlar yalan söylemezdi. Bir şirketin neden zarar ettiğini, nerede para kaybettiğini ve nasıl daha verimli çalışacağını gösteren şey petrol değil, veriydi. Standard Oil'in ofislerinde her masraf kaydediliyordu. Her taşıma maliyeti, her varil, her litre, her sözleşme tek tek analiz ederdi. İnsanlar onun petrol kralı olduğunu düşünüyordu. Oysa Rockefeller önce bir maliyet ustasıydı. Petrol imparatorluğu bu disiplinin üzerine inşa edildi ve çok geçmeden rakipleri yalnızca bir şirketle değil, bir sistemle rekabet ettiklerini fark edecekti. Petrol sektörü büyümeye devam ediyordu, yeni kuyular açılıyor, yeni yatırımcılar geliyor, sermaye her geçen gün daha da büyüyordu. Fakat Rockefeller'ın dikkati bambaşka bir yerdeydi. Çünkü o, büyük şirketlerin neden çöktüğünü incelemişti. Sebep çoğu zaman aynıydı. Hızlı büyümek ama büyümeyi yönetememek. Bu yüzden Standard Oil'de farklı bir kural vardı. Bir rafineri satın alınacaksa, önce rakamları incelenirdi. Bir yatırım yapılacaksa, önce maliyeti hesaplanırdı. Bir karar alınacaksa, önce uzun vadeli sonucu düşünülürdü. Rockefeller için büyümek hiçbir zaman amaç olmadı. Amaç, kontrol edilebilen bir büyüme oluşturmaktı. Çünkü kontrolünü kaybettiğin anda şirket artık sana ait değildir. İşte Standard Oil'i farklı yapan şey petrol değil, disiplindi. 1870'lerin başında birçok rafineri sahibi Standard Oil'i sıradan bir rakip olarak görüyordu. Onlara göre bu şirkette birkaç yıl içinde ya satılacak ya da iflas edecekti. Çünkü o dönemde petrol sektöründe şirketlerin ömrü uzun değildi. Ama Rockefeller farklı bir oyun oynuyordu. Kârını gösterişli binalara harcamıyordu. Lüks hayat yaşamıyordu. Kazandığı paranın önemli bir bölümünü yeniden şirketine yatırıyordu. Daha verimli makineler, daha iyi depolama sistemleri, daha düşük üretim maliyetleri, her küçük iyileştirme tek başına önemsiz görünüyordu. Fakat yüzlerce küçük iyileştirme birleştiğinde ortaya rakiplerinin ulaşamayacağı bir maliyet avantajı çıkıyordu. İşte modern şirketlerin bugün hala kullandığı en önemli prensiplerden biri de budur. Büyük başarılar çoğu zaman tek bir büyük karardan değil, yüzlerce doğru küçük karardan doğar. Standard Oil sessizce büyürken rakipleri hala sadece petrol üretmeye odaklanıyordu ve bunun bedelini çok yakında ödeyeceklerdi. 1870 yılı. Standard Oil artık yalnızca yeni kurulmuş bir şirket değildi. Disiplini, maliyet avantajı ve kusursuz organizasyonuyla sektörde dikkat çekmeye başladı. Fakat Rockefeller'in hedefi hiçbir zaman iyi bir şirket kurmak olmadı. O petrol sektörünün vazgeçilmez parçası olmak istiyordu. İşte tam bu noktada hikaye yeni ve sert bir döneme giriyordu. Çünkü büyümek kolaydı. Asıl zor olan rakiplerin büyümesine izin vermemekti. Ve Rockefeller bundan sonra iş dünyasının en tartışmalı stratejilerinden bazılarını uygulayacaktı. Demiryolu anlaşmaları, gizli indirimler, satın almalar ve tarihe geçecek bir tekelin temelleri bir sonraki bölümde atılacak. Çünkü artık mesele petrol değildi. Asıl mesele oyunun kurallarını kimin yazacağıydı. Serinin devamını kaçırmamak için abone olmayı unutma.